Merhaba. Böyle yazıları gazetelerde, internette çok görüyoruz değil mi? Burada tiroidinizle ilgili bir sorununuz varsa öncelikle glutenli ürünleri kesin diyor. Ve daha sonra da Hashimoto'nuz olduğunda nasıl beslenirim diye bir takım bilgiler vermiş. Şimdi bu konuyu pek çok yerde duyuyorsunuz. Bu gluten ve Hashimoto işini basit biyokimyasal olarak tekrar bağlayalım. Şimdi normalde tiroid hastalıklarından Hashimoto'ya ne diyoruz? Tiroide karşı otoimmün bir saldırı. Oto, kendine karşı immün sistemin saldırması. Hatta anti-tiroid hormonlarına bakılarak ne kadar saldırı olduğuna dair dozu bile ölçebiliyorlar. Ve tiroid değerlerine bakıp o TSH diye olan hormon değerimize bakıp ve başka parametrelere yavaş çalışıyor bilgisiyle size bu hastalığın ön teşhisleri konuluyor ve bununla ilgili ilaç kullanıyorsunuz, ultrasona gidiyorsunuz vesaire. Ama beslenme önerileri ne sıra geldiği zaman biz hekimler diyoruz ki öncelikle gluten grubu diyoruz ama genel olarak inflamatuar durumları ve inflamasyonun otoimmün hastalık yaptığını bilerek bütün kötü yiyecekleri atına geliyor. Ama ben şimdi burada sadece gluten konu diye bahsedeceğim. Şimdi gluten konusunda bilinmesi gereken şey şu, tiroid ve gluten konusunda. Bir, gluten buğdaygillerde olan bir yapı ya, buğday, arpa, çavdar, yulaf, 4 tane ürünün içerisinde var. Gliadin denen bir molekülle ilgili, yine aynı şekilde o proteinle ilgili. Şimdi bu ne yapıyor da illa tiroidde bu aklımıza geliyor? Çünkü immün sistemin çalışmasında hata yaptığı bazı anlar var. Hata yapma işlerinden birinin adı moleküler mimikri. Mimik, İngilizce taklit etmek, eş benzeri demek. Moleküler, moleküler düzeyde. Moleküler taklit etmece yapıyor immün sistem. Yani bu gafı yapabiliyor. O da ne demek? Bir şeye karşı kendini savunurken onun molekülünü ezberliyor. Ama başka bir şey de o moleküle benzediği zaman moleküler taklit etme ile immün sistem hata olarak ona saldırabiliyor. Bütün otoimmün hastalıklar zaten immün sistemin hatalı olarak saldırması. Ama tiroid ve gluten konusunda ise glutenin moleküler yapısı tiroidin yapısına, tiroidin proteinlerini mimik etmeye çok müsait. Yani gluten proteinin bir yapısı var. Onun bir şekli var kimyasal. O şekle benzeyen tiroid molekülleri var, proteinler var. Bizim kendimize ait yapı. Ve immün sistemin üstünde bir yük varsa onunla onu karıştırabiliyor ve moleküler mimikri dediğimiz hareketle gidip tiroide saldırabiliyor. Yani glutenle tiroid altındaki majör hikaye bu. Ama genel olarak bütün otoimmün ve bizi hastalandıran bütün kronik enfeksiyonlar için zaten bu ürün grubunu kullanmamayı öneriyoruz. Onu neden öneriyoruz dediğimizde tekrar bu sefer bağırsağa geliyoruz. Tiroide gitmeden önceki hal. Bizim glutenli, ekmekli, unlu grubunu sindirirken o gliadin proteini sindirmek bizim bünyemize çok zor. Pankreas enzimlerimiz, saframız, midedeki asidimiz onu küçük küçük parçacıklara ayıramıyor. Hatta videoları vardır gluten ekmeği böyle yapışkan olsun diye, tok dursun diye içine ekstra da eklenir buğdayda olmanın dışında diye videolar görebilirsiniz. Ekmeği tok ve doygun yapmak için. Ama o yapışkanlık, glue, İngilizce uhu demek ya, gluten, o yapışkanlık yani glue'luk kolay parçalanamaz bir şey oluyor. Ve biz genel bünye olarak ağzımıza koyduğumuz bir yiyecek parçasını en küçük yapı taşına kadar sindiremezsek ve bir şekilde bağırsaklarımız o kadar sağlam değilse ve sindirilmemiş halde içeriye sızarsa immün sistem ona karşı reaksiyon geliştiriyor. Çünkü immün sistemin amacı vücudumuza ağız, burun, cilt, bağırsak nereden girerse girsin bize karşı bir koruma yapmak, beğenmediğini, kendisi için tehdit oluşturana karşı reaksiyon vermek ve bu da normal. Eğer biz sindiremediysek içeri girdiğinde o reaksiyonla onu kaplayıp yok etmeye çalışacak. Ama bu reaksiyonları verirken o glutenin yapı taş, molekül benzeri, moleküler mimik etmeyle tiroide benzediği için bu olay çok olduğunda, yani unluları biz çok tükettiğimiz zaman, işlenmiş unluları
ve başka sebeplerden antibiyotik, ağrı kesici, başka sağlıksız şeyler yapmamızdan bağırsak hattımızı iyi sıvayamadıysak, orada da bir problem varsa, bunlar içeriye geçtiyse bağırsaktaki immün sistem bununla uğraşırken, hani glutenden bizi korumaya çalışırken hop tiroid de ona benziyor diye onun için oluşmuş antikorlar Lego olarak, moleküler mimikri legolaşmak demek. Aslında bu gluten legosuyken gidiyor tiroidle benzediği için Lego yapıyor. Dolayısıyla oraya saldırı yapabiliyor. Yani glutenle tiroid arasındaki, Hashimoto arasındaki majör konu aslında birbirlerini taklit eden moleküller olması. Ama burada sayfayı kapatırken döndük, ne dedik? Gluten grubunu yediğimizde sindirme sorunu bizde yaratacağı için, özellikle de yaş ilerledikte ve başka sebeplerden bağırsaklarımız zaten sorunlu olacağı için biz ne hastalığımız varsa onun etkisini, ilerlemesini azaltmak, iyileşmesini hızlandırmak için işte bu mesele çıkaran grubu bir tık daha ötelememiz gerekir. Videoyu bitirirken çok ayrıntıya girmeyerek ve polemik olmasın diye şunu söyleyeceğim. Bu unlu grubunun ve aslında bütün bitkilerin şu andaki tarımda weed killer nedir? Yabancı ot öldürücü kimyasal koyuyorlar, değil mi? Pestisit diyoruz. Onun Amerikalıların kullandığı bir adı da var biliyorsunuz. Glifosfat diyorlar. İşte bu durumda aslında yiyecekleri masum sınıfından hızla uzaklaştırıyor. Dolayısıyla hani gluten içermeyenler bile bu gruba giderek girecekler. Ama biz şimdilik en azından hazır işlenmiş unlu mamuller, işte pastalar, börekler, ekmekler dünyasını alıp rafa kaldırıp majör gluten grubundan uzaklaşabiliriz. Eğer otoimmün bir hastalığımız varsa sadece bu kadarlık bir kısıtlamayı yapmış olmamız bile cildimizden, dediğim gibi otoimmün hastalıklar değil, cildimizden genel enerjimize kadar pek çok şeye yarayacaktır. Videonun amacı, nerede Hashimoto tiroid hastalıkları görürseniz gluteni size söylüyorlar. Doğru, gluten bir sürü şey yapıyor ama Hashimoto ve gluten minimalindeki asıl meselelerden biri de bizim tiroidimizdeki protein yapı taşları olan, yani proteinlere diyeyim, nin yapısına glutene karşı verdiğimiz reaksiyonun benzemesi ve immün sistemin de moleküler mimik ederek yanlışlıkla onu da gluten sanarak oraya saldırması olasılığının diğer hastalıklara göre daha yüksek olması. O yüzden de Hashimoto'da glutenli beslenmenin kısıtlanmasıdır. Yani burada tabii ki çok daha light bilgiler vardı. Benim söylediklerim karışık olmamıştır ama daha hani neden sonuç ilişkisini bağlayabileceğinizi umuyorum. Elinizi ekmeğe, pastaya, böreğe uzatırken Hashimoto'nuz olmasa bile herhangi bir hastalığınızı dürtecek ham maddeler olduğunu onların hatırlamanızı isterim.